Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Toplamda 5 tane zincir çekeceğim. Sizler elinizin sıkılığına göre 6-7 de çekebilirsiniz. 1 2 pardon. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir yeterli. Hatta hadi 6 çekelim. Şöyle ilk battığım zincire battım. Kaydırmayla kapattım. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıp bir tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Halkamın içine battım. İkili trabzan yapıyorum. Bakın arada şu ipi de yürütüyorum. 2 kez doladım. Halkamın içine battım. 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. İlmeğimi uzatıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir krem bir turuncu yapacağım. Hemen şöyle uzunca bırakıyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Şöyle arkadan geçirdim. Bir zincirle bağladım. Şu ipleri bırakmıyorum. Arada yürüteceğim. Halkamın içine battım. Bir sık iğne ile başlıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği aynı anda topladım. İkili trabzan. Tığın başına 2 kez dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yalnız bu modelde iplerinizi karıştırabilirsiniz. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, hemen daha açık renkli turuncumu aldım. Şu ilmeği uzatıyorum. Eğer kaçmasından korkarsanız bir ayraçla tutturabilirsiniz. Yine bakın uzunca bırakıyorum şöyle arkadan. Hemen şöyle kapatıyorum. Yine arada yürüteceğim tüm ipleri. Hemen buraya bir sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan ve 2 kez dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. 4 renk kullanıyorsunuz arkadaşlar. 3 oldu. Şöyle biraz daha sıklaştırıyorum. Ortası küçük olsun diye biraz az zincir çekiyorum. Hemen diğer krem rengime geçtim. Ve yine aynı şekilde bunu da şöyle bağlayacağım halkamın içine. Çok kafanız karışmaması için burayı kesmiyorum. Hep aynı ilerliyorum. 4 renkte de yine sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan, 2 kez doluyorum ve üçlü trabzan. Şimdi püf noktamız, ilk hangi renkle başladıysak bizim başlangıcımız o renk. Yani o renge geldiğimizde başlangıç olduğunu anlıyoruz. Şimdi benim rengim şöyle, bu tarçın rengi zannedersem. Tarçın rengiyle başladım ve yine bakın başa döndüm. Şimdi burada tığın başını doladım. Hemen önümdeki şöyle sık iğne tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bu yaptığım ikili trabzanın şöyle arasına batarak fıstık yapıyorum. 5'li bir fıstık yapacağım. Yani 5 defa tığın başını dolayarak tığıma ilmek topluyorum. Birinciyi topladım. 2 3 4 5. Fıstığın içinden ilmeği geçirdim ama kapatmıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki tekli trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen diğerine geçiyorum. Diğeri de aynı şekilde. Tığın başını doladım. Bakın ilk sık iğne tepesine battım. İkili trabzan.
ilmeğimi biraz uzatıyorum. Tığın başını dolayarak hemen 2 trabzan arasına batıp 5 tane ilmek topluyorum tığın başını dolayarak. 3 oldu. 4 5 ilmeği içinden geçirdim, kapatmadım. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki boş tekli trabzana battım ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde olacak. İlmeğimi uzattım. Diğer ikisini de aynı şekilde yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın en son krem rengimi yaptım. İkili trabzanımı yaptım ve tekrar başa dönmüş olduğum tarçın rengimle. Şimdi burada bakın birer tane fıstık yaptık. Şimdi 2'ye çıkacak. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde fıstık yapıyorum. Trabzan arasına 1 2 3 4 ve 5 ilmek geçirdim arasından. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Burada tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batırıp, yani trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yaptım ve ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 topladım ve en son fıstığın tepesindeki şu ilmeğe tutturarak ikili trabzan yapıyorum şu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimi şöyle uzatıyorum, kreme geçiyorum. Burada da aynı şekilde hemen trabzanın yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bir fıstık, 1 2 3 4 5 topladım ve yine bir ikili trabzan, bir ikili trabzan daha hemen yanına ve burada yine bir fıstık daha yapıyorum. Dediğim gibi inanılmaz kolay. Şöyle ip arkada kötü durdu, tekrar yapacağım. Gerçekten çok kolay. Önemli olan bir tane yaptıktan sonra zaten mantığını anlıyorsunuz. Kapatıyorum ve önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra turuncu, krem ve yine başlangıç noktamız. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bakın hepsini şöyle tamamen örüyoruz ama şu sonu bırakıyoruz. Şimdi burada nasıl kafamız karışmayacak hemen anlatıyorum. Tüm fıstıklar aynı sayıda olması gerekiyor. Bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve burada da 1 2 3 bırakıp devamını örmüyoruz. Hemen başlangıç noktasına geliyorum. Başlangıç noktasında da yine aynı şekilde ilerliyorum. Buralar hep aynı arkadaşlar. Hemen buraya değil, yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Fıstığı yapıyorum. 4 ve 5 kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi şuralarda fazla eksik trabzanlar gelebilir. Onları atlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen atlamayı da birazdan göstereceğim zaten. Şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane de fıstık. Bütün sıralamalar aynı şekilde ilerleyecek. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Konuşurken benim de kafam karışıyor. Sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Şöyle 1 2 3 2 tane yaptık. Üçüncüyü yapıyorum. Evet. İlk sırada bir tane yapmıştık. İkinci sırada 2 tane.
Üçüncü sırada da 3 tane fıstık yapıyoruz. Bakın. Hemen son fıstığın tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzanla bu sırayı bitiriyorum. İlmeği uzattım ve diğer trabzanları da aynı şekilde en son beyaza kadar. Beyazda dediğim gibi arkadaşlar, bakın burada 3 tane fıstık yaptık. Buraya geldiğimizde de 1 2 3 tane fıstık yapıp geri kalanını bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, ben yine sıramı bitirdim. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Sıra başımız biliyorsunuz ki tarçın. Tarçın rengime geldim. Ve yine sona kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Hiçbir değişik nokta yok. Ama yine de sizlere şöyle başlangıcını göstermek istiyorum. Şimdi burada benim karşılaştığım bir sorunu da anlatmak istiyorum. Bazen bir tane ve iki tane fazla gelebiliyor trabzanlar. Nereye batacağınızı şaşırdığınızda hemen şöyle bakın şu şekilde yapabilirsiniz. Şu ikisini aynı anda batalım. İkili trabzan yapalım ve 2 ilmeğe de batmış oluruz. Şöyle başlangıcında da yapabilirsiniz. Sonunda da yapabilirsiniz. Eğer fazla gelirse bu şekilde yapabilirsiniz. Ama eksik gelirse aynı yere 2 kez trabzan yapabilirsiniz. Çok belli olmuyor arkadaşlar, açıkça söyleyeyim. Hani biz bunu yapamıyoruz deyip ne olur bırakmayın. Öyle 1-2 trabzanda bir şeycik olmuyor. Benim de diğer 2 motifte karşıma geldi çünkü. Şu ikinciyi yapalım, önce bir sayalım. 4 tane yapmamız gerekiyor. Evet, bu ikinci oldu. Şöyle dördüncüyü mü yapıyoruz? Yok, üçüncüyü yapıyoruz. 2 şöyle kafamız karışmadan ben tekrar şöyle saymak istiyorum ki kafamız karışmasın. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 evet, 3 tane yapmışız. 4 tane yapmamız gerekiyor bu sırada. Şöyle hemen önümdekine batıyorum. Şöyle bakın, dediğim gibi oldu aynısı. Bakın 3 tane kaldı. Hemen burada şöyle ikisini aynı anda alıyorum ve bir ilmeği iptal ediyorum. Hemen burada fıstığımı yapıyorum. Kaçlı yaptım bilmiyorum ama 5'li yapacağız. Fıstığın tepesine battım ve kapattım. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Ben bu şekilde diğerlerini yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. Yine başlangıç noktasındayım. Burada şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 tane fıstık yapmıştık. Şimdi bu son sıramızda 5 yapmamız gerekiyor ama 6 fıstık yapacağız ve yine o eksiltme işlemini muhakkak yapmamız gerekiyor. Çünkü maalesef denk gelmiyor. Zaten örgüyü bilen arkadaşlar ben söylemeden de yapacaklardır. Bakın yine devam ediyorum. Şöyle sonuna kadar. Ben fıstıkları saymıyorum. Önceden demiştim zaten 5'li fıstık diye. Şöyle biraz hızlı yapmak istiyorum. Nasıl olsa öğrendik. Sadece bu sayıları şaşırmanızı istemiyorum. O yüzden böyle şöyle göstermek istedim. İkinciyi yapıyorum. Dediğim gibi saymayı da diğerlerinden sayarak hemen algılayabiliriz. Şurası çünkü ne kadar yaptığınızı göremeyebilirsiniz ilk sırada. O yüzden diğerlerini sayarak kaç tane fıstık yaptığınızı anlayabilirsiniz. Evet. Şöyle hızlı hızlı fıstıklarımı yapayım. Sonunu göstermek istiyorum. Kapattım.
Şöyle. Evet. Şöyle sona kadar geleyim ben. Sonuncuyu göstereceğim. Bakın sonuncuya doğru gelmek üzereyim. Bakın. Yine burada şöyle ikisini bir alıyorum. Ve 2 trabzanımı yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Diğerinde de aynı şey. Dediğim gibi 6 tane olacak. Ama şöyle hani tam açıklayıcı anlatmak istiyorum size. Sizin trabzan tepeleriniz eğer eksik gelirse 5 tane fıstık da yapabilirsiniz. Benimkiler denk gelmiyor. O yüzden 6 tane yapıyorum. Yani deneyin. 5 tane yapın, 6 tane yapın. Son sırayı hiç önemli değil. Eksiltme yapın. Az önce gösterdiğim gibi. Bu şekilde çok kolay ve anlaşılır model olduğuna inanıyorum. Çünkü hani ben de resimden gördüm ve uyguladım. Bu şekilde çıktı. Umarım beğenirsiniz. Ben diğerlerini de aynı şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle tekrar sayalım. Bakın. Şöyle hemen sıramız buradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi 6 arkadaşlar. 6. sırada ben bırakıyorum ama sizler daha da büyük yapmak isterseniz şöyle sıraları takip ederek devam edebilirsiniz. Hemen kapanışı göstermek istiyorum sizlere. Bakın hemen şöyle sıraları kapatmamız. Tığ başını doladım. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 bir tane tekli trabzan, yani 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane kaydırma yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bitti. Bir zincir çektim. Artık ipimi kesebilirim. Çünkü bu iple işim kalmadı. Hemen ipimi saklıyorum. Şu şekilde. Evet. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklayabilirsiniz. Ben şöyle üstünkörü saklayacağım. Şuraları da aralarda yürüttüğümüz için hiç saklama gereği duymuyorum. Ve gördüğünüz gibi köşem hazır. Hemen şurada da göstermek istiyorum. Krem renkte de bakın en son trabzanla bırakmıştık. Bu trabzanın yanına yine 2 tane daha yapıyorum. Yani şöyle şuradaki trabzan 3 tane olması lazım. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir de kaydırma yapıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Ve 4 köşeyi de aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifim ortaya çıktı. Ben diğer köşeleri de tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümlerimi bitirdim. Gördüğünüz gibi ortaya muhteşem bir şey çıkmış. Motif battaniye, yelek yapacaksanız arkadaşlar şöyle kenarlardan kaydırma yöntemiyle ya da dikerek birleştirebilirsiniz. İsterseniz de videonun başında söylediğim gibi bardak altı olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sizler daha iyi değerlendiriyorsunuz. Bazen videoların altında görüyorum. Ya şu da yapılabilir dediğinizde diyorum ki evet ya, benim aklıma niye gelmedi? Sizler bu konuda daha yaratıcısınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.